Bak dar bir sokak bulduk. Şuraya bak. Tamam. Amen. Ben Helen. Truvalı Helen. Arkamdaki Athena beni koruyor. 죽겠다 또 어김없이 너의 흔적이 나만 날 괴롭힌다 죽겠다 Sakız Adası'nın ikinci gününden günaydın. Valla kaç gündür şöyle oturup dinlenemedik. Şimdi yeşil çay yaptık. Biraz sonra adanın güney kısmındaki başka bir köyü gezmek üzere otelden çıkacağız. Şimdi biz Mesta köyüne gidiyoruz. Leti plajından geçtik. Bakın bu yollarda böyle şeyler var. Bu şey demek oluyormuş. Trafik kazasında burada biri ölmüş. Hani insanlar hız yapmasın diye, hani ne derler ona? Anmak için bir şey. Hani şey... Fotoğrafları falan var. Mum var. Aynen. Onun için yapmışlar. Bir sürü var ama yani yolda çok fazla görüyoruz. Çekelim dedik. Bakın mesela bu da bir çeşit. Bir sürü farklı. Kimisi süslü, kimisi çok sade, küçük, değişiyor yani. Mesela. Bir sürü koydan geçiyoruz. Çok güzel, kimseler yok yani, böyle birkaç kişi falan. Burası da Didima Beach olarak geçiyor haritada. Şimdi Limenas köyünden geçiyoruz. Balıkçı köyü diye geçiyormuş sanırım. Mesta'ya az kaldı. Mesta köyüne geldik. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor ya. Çıldırıyorum şu anda. Burası Sakız Adası'nın en ünlü köylerinden biri. Mesta köyü. Buraya ulaşım valla turla falan hani gelen gelirse oluyor. Biz arabayla geldik. Ne kadar sürdü ya? Algonima'dan 1 saat falan sürdü ama tabii hızınıza bağlı olarak değişir. Buradaki yaşayanlar çünkü yarım saat falan sürüyor. Kısa falan diyorlar ama o kadar dağın eteklerinden, çok yüksekten geçiyorsunuz ki hani güvensiz ve virajlı yollar olduğu için yavaş gitmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi çünkü o gösterdiğim gibi hani bu anma şeysi, anıtları vardı ya, mezarlık gibi. Trafik kazalarından olmuş, boş olmamış. Yani hız yapmayın boşu boşuna. Şimdi gezdikçe size yerleri göstereceğim. Bir kiliseye geldik şu an. İçine girelim. Şimdi bu köy yine o zamanlar korsan saldırıları çok fazla olduğu için deniz kıyısına değil daha iç tarafa doğru inşa edilmiş. Ayrıca öyle bir yapılmış ki hani sokaklar birbirine çok benzer ve labirent gibi, üstelik şu arkamda gördüğünüz kapılar gibi bir sürü kapılardan bulunuyor ki korsanlar geldiğinde hani bu kapıyı kapatsınlar ve iç tarafa geçemesinler veya işte kaybolsunlar diye vesaire. Merkez kısmında işte bakkallar, restoranlar vesaire var, böyle içli dışlı bir sürü. Şimdi meydandan çıkıyoruz. Ara sokaklara gidiyoruz. Bayağı dar bir sokak bulmuşken ilerleyelim dedik. Çünkü bayağı çıkmaza falan çıkıyoruz ve burası bayağı dar. Şuraya bak. Ne kadar, baksanıza ne kadar dar şu an. Bildiğin yani gözüküyor yani değil mi? Çok net. Hı hı. Net bir şekilde. Tamam. Çıkalım.
Yine bir kiliseye geldik. Şu ana kadar gördüğümüz 3. kapı bu. Aslında şu an birazcık kaybolduk. Ben sağ tarafı gezdik diyorum. Ablam sol tarafı gezdik diyor. Gidiyoruz. Benim dediğim tarafa gitmemişiz ama sur dışında kalmış. Şu an ablamın dediği tarafa gidiyoruz. Şimdi şu yarım kapıdan giriş yaptık. Biz bu kapıdan gelmiştik. Çıkış şu an burası yani. Şuralara bir yere arabayı park ettik. Burada geleneksel meste evi diyor. Bilet 1 euroymuş. Akşam saat 4'e kadar açıkmış. Şu taraftan gidiliyormuş. Şimdi bir kafeye oturduk ve arkadan çalan müzik Murat Boz'un ne şarkısı da bu? Galiba senin şarkısı ama şarkısının ismini bilmiyorum. Bundan önce bir şarkı daha duyduk Yunanca. O da Türk şarkısını artık hangisi olduğunu bilmiyorum yani. Şimdi işte bir şey içeceğiz, sonra yürümeye devam edeceğiz. Yani şu an çok böyle hani bitirdik gibi geliyor. Yukarıdan baktığımızda köy çok küçüktü zaten ama internette, YouTube'da izlediğim videolardaki sokakları göremedik hala ama şu an bitirmiş gibiyiz. Yani yürüyoruz aynı sokaklara çıkıyoruz, anlamadım. Şurada bir internete girip haritaya falan bakacağız. Ondan sonra yürümeye devam edeceğiz. Diğer sokakları keşfetmeye yani. Bakın burada bir tane terk edilmiş şey varmış. Şimdi oraya gireceğiz. Kızım ya. Korkuyorum şu an. Ay böyle bir yer değildi burası. Girilmiyor. Bu değil bence. Gel bir bak. Bak. Çok üzüldüm şu an. Çok üzüldüm şu an ya. Ekin kollamanın videosunu izlemiştik galiba. Aynen içini geziyorlardı. Çok güzeldi ama şimdi böyle samanlı bir şey olmuş yani. Girilmiyor. Oha yan kapıymış çocuklar. Gidiyoruz, yemin ediyorum gidiyoruz. Baksanıza. Ay ben giriyorum buraya. Ben topladım valla. Ay gazete var. Ya baksana ya çok üzücü. Fotoğraflar falan. Düşündüm ama. Burası kitabı gibi herhalde. Mutfak burası bak. Bir sürü kitap var. Bak kitaplar var. Yatağın altına bakıyormuşuz bir. Bir şey var mı diye mi gözükmüyor? Değil mi? Kitaplar var. Şurada da herhalde üst yatak. Ay bavul. Şu bavula ışık tutar mısın bir? Mumlar var. Şuraya ne ana. Pek şey. kaçın. Ay. Ne var? Şuraya gireceğim. Orada da şey var. Hı. Mutfak için musluk varmış. Girişte hemen tuvalet vardı. Ay abla bu merdiven sağlam değil bence. Oraya çıkma. Dur bakayım. Yani ya sağlam gibi de değildi. Ama yapacak bir şey de yok orada ya. Burası niye? Bak bir şey yok galiba. Ben şuradan çıkıyorum oraya. Çıkmadık. Ay. Bakın odalar şurada. Kaldı. Burada da. Ha. Işık var ışık. Işık mı var? Sesler geliyor. Ne diyorsun ya? Galiba
Abla gel, çatıya çıktım abla. Aa, çatıya çıktık yemin ediyorum. Allah'ım, bir de Yunan ülkesinde böyle işler yapıyoruz. Şu an var ya, yakalansak. Bunlar çok katı kurallılar. Şöyle geldiğimiz yeri görürüz herhalde. Çatıya çıktık ya. Ben nereden çıktım? İşte fazla kablo başa bela. Nereden gidiyorum? Gitsek kestirme olur musun? Şurada. Hep bu tarafa gideceğiz. Ay. Görüşürüz Gizem'le. Tam savaşçı gibi çekildim. Çok komik ya. Bu kısım ise surun dış kısmı. O kapılardan çıktığınız gibi bu dış kısmı. Geçmiş olsunuz. Biz şimdi bu Mesta köyünden çıkıyoruz. Başka bir köye ya da plaja gideceğiz. Henüz karar vermedik. Bir de söylemeden geçemeyeceğim. Yalnız hakikaten biz girdik, kaybolduk. Yani stratejik olarak çok iyi düşünülmüş. Harbiden yani. İşgale falan gelindiğinde test ettik. Oldu, kaybolduk. Ama onlar tabii elinin avucu içi gibi bildiği için hiç zorlanmıyorlardır ama çok benziyor yani, sokaklar dar falan bayağı. Şu taraf Olimpi Mesta'ya çok yakın yani 5-10 dakika oldu olmadı. Biz şu an Pirgi'ye doğru gidiyoruz, Pirgi köyüne.